Sony artık duy sesimizi. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hocam bitiremedin şu testleri dediğinizi duyar gibiyim. iPhone 13 Pro Max, Sony Xperia Pro I. Şimdi düşük ışık testlerini zaten yaptık. Kanalda zaten gördünüz. Hani bir sürü yorumlar döndü dolaştı. Velhasıl kelam o akşam benim yaptığım bir test daha vardı. Şimdi iPhone'un şöyle bir durumu var. Oldu ki bir telefon iPhone'u kayıt konusunda yani video konusunda geçti. iPhone'dan daha iyi video kaydı yapıyor diyelim. iPhone'un son bir silahı daha var. Dolby Vision video kaydı. Diğer cihazlarda da HDR10 Plus. Fakat Sony'de HDR10 Plus video kaydı yok. HDR HLG formatında bir video kaydı var. Onu da gördük, berbat çekiyor. Peki bu berbat çekimi nasıl düzgün bir hale getirebiliriz? Baştan beri söylediğimiz bir durum var. HLG formatını bilgisayara atacaksınız, işleyeceksiniz, çok güzel bir görüntü alacak. Tamam da bizim gibi basçek kullanıcılar için bu biraz sıkıntılı bir durum. Evet, profesyonel insanlara hitap ediyor. Profesyonel insanlar bunun kaydını yapıyor. Ondan sonra bilgisayara atıyor. Bilgisayarda bu HLG formatını çok daha güzel bir şekilde işleyebiliyor diyebiliyoruz. Ben de HDR bir video kaydı yapmıştım. O günden bugüne kadar sürekli olarak bu HLG formatını nasıl düzeltebilirim diye bayağı bir bakındım. Günlerimi, saatlerimi harcamama rağmen şu an geldiğim nokta şu: 5 ya da 10 saniyede çok daha güzel bir görüntü alabiliyorum Sony'den. Peki benim gibi basit bir kullanıcı, yani bu işlerle alakası olmayan bir insan bile 5-10 saniyede bu HLG formatını çok güzel bir çıktı haline getirirken, ey Sony sen neden bunu bize vermiyorsun? Ben neden HDR videosunu sonradan işlemek zorunda kalıyorum? Neden iPhone gibi Dolby Vision video kaydı yapıp en azından kendi cihazımda izleyemiyorum? Çünkü iPhone'da Dolby Vision video kaydı yaptığınız zaman ya Dolby Vision destekli, ya HDR destekli, ya HDR10 Plus destekli bir cihazdan izleyebiliyorsunuz. Başka bir cihazdan izleyemezsiniz. Mesela şu an bu videoyu bu özelliklere sahip bir cihazdan izlemiyorsanız görüntü şu an berbattır. Dolby Vision çok güzel bir video kaydı ama izleyebilmek için ekipmanınız şart. Dolayısıyla ey Sony, en azından HDR ile çektiğim bir videoyu en azından Sony Xperia cihazımda çok güzel bir şekilde izleyebilseydim. Xperia 1.3'te başlattığın, Pro I'da devam ettirdiğin bu olay çok kötü bir olay. Bir daha söylüyorum, ben bile 5-10 saniyede bunu düzeltebiliyorsam senin bunu mükemmel yapman gerekir. İnatla yapmıyorsan profesyonel insanlarla sana başarılar. Bizim gibi azınlıkta kalmış standart kullanıcıyı da kaybetmek üzeresin. Neden bu kadar çıldırdım? Çünkü gerçekten günlerimi harcadım. HLG formatı. YouTube'dan bir sürü video izledim. HLG nasıl renklendirilir falan fistan. Ya arkadaş, en sonunda gittim videoyu iPhone'a attım. iPhone'da LumaFusion denen bir program var. Orada video formatını HDR seçtim. Biraz renk atadım. Arkadaş acayip bir hal aldım. Mesela şu an örneği göstereyim. Şu an gördüğünüz Sony'nin HDR HLG formatıyla çekilmiş bir görüntüsü. Ben buna bir filtre uyguladım. Renk ataması yaptım. Bakın hemen nasıl bir renk değişimi oldu. Ve şu an ben bunu bildiğim için bu işlem benim için 5 saniye 10 saniye sürüyor. 5-10 saniye sürüyor. Sonra videoyu export'a bırakıyorum. Bu şekilde bir görüntü alabiliyorum. Sadece böyle ters ışık olan yerlerde de aynı filtreyi uyguladım. Ne yazık ki böyle çok koyu gözüken yerler çok koyu gözüktü. Işık olan yerler daha böyle bir güzel gözüktü. Göze güzel gözüktü. Hani ben işi bilmediğim halde bu kadar yapabildim. Bakın filtre kalkınca karanlık olan yerler daha güzel gözüküyor. İşi bilen eller de bu çok daha güzel bir hale gelebilir. Örnek, şu farka bakar mısınız ya? Yani sağ tarafta HDR HLG formatı, sol taraftaysa HDR HLG formatının dışına çıkmış. Keza özellikle bu camide inanılmaz fark ediyor görüntü. Yani şu an bunu zaten HDR destekli bir cihazda izliyorsanız görüntü farkını anlayacaksınız. Normal cihazda izliyorsanız, yani HDR10, HDR10 Plus desteğiniz yoksa farkı anlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Zaten en iyi kalitede de anlayamazsınız. Böyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Mesela şimdiki örneğe bakalım. iPhone normal Dolby Vision'la video kaydı yaptı.
Sony'de HDR HLG ile video kaydı yaptın. Yani HLG hiçbir işlemden geçirilmedi. Aynen kaydettiği gibi izliyoruz. Ne yazık ki görüntü böyle. Oysa 5-10 saniyede yaptığım işlemden sonra Sony'deki görüntü bu hale gelebiliyor. Kardeşim bu kadar basit işlemi ben yapıyorsam senin bunu hayli yapman gerekir. Kimden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? iPhone'ların daha iyi video kaydı yaparsan senden sensör mü almayacaklar? Başka markalar senden sensör mü almayacaklar? Eğer buysa ve bundan dolayı yapamıyorsan yani diyecek bir şeyimiz yok. Keşke bunun cevabını bize verseler, değil mi? Keşke. Benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Bir daha söylüyorum. Ben bile bu kadar basit bir şeyi kolaylıkla yapıyorsam Sony'nin bunun üstüne kat koyarak yapması gerekiyordu. Neyse dostlar, abone oldum. Çok şaşırdım. Çok basit bir işlemi Sony yapmıyor. Bilerek, isteyerek yapmıyor kardeşim. Ey Sony, umarım bu düşünceden vazgeçersin. Çünkü bir daha söyleyeyim, azınlıkta kalan standart kullanıcıyı da kaybetmek üzeresin. Artık dünya genelinde 1000 tane mi satarsın, 2000 tane mi satarsın? Sana hayırlı işler diyorum. Ve isterseniz geçelim artık videomuza. Bu arada şunu söyleyeyim, ben bu video kayıtlarını yaparken bir daha söylüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Sony'de diyafram f2 idi. F4'te çok daha keskin görüntüler alabilirdim. Bunu bir daha söylüyorum. Günlerdir kanalda yayınladığım 2 tane fotoğraf var. Orada bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Orada zaten yorumlar kısmında doğru cevapları verenler var. Zahmet edip yorumlar kısmını okursanız 2 fotoğraf arasındaki farkı anlamış olacaksınız. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sony, duy sesimizi. Düşük ışıkta bu iki telefonun bir testini yapmıştım. Orada iPhone HDR sayesinde ters ışıklarda bayağı başarılı bir hale geliyordu. Sony'de HDR var ama Sony'de HDR ne yazık ki kapatıp açıyorsunuz, otomatik devreye girmiyor. Ve şu an Sony tarafında HDR devrede, iPhone tarafında da Dolby Vision açık vaziyette. Yani şartlar çok zorlanıyor. Mesela düşük ışıkta yaptığımız testlerde Sony buraları çok karanlık gösterirken şu an HDR olduğu için buralar bakın aydınlık vaziyette. Hatta değil ya, iPhone'da da aydınlık. iPhone'dan daha aydınlık diyecektim. iPhone'da da aydınlık ve iPhone daha net çekiyor. Peki Sony'nin dağıldığı şöyle ters ışıklı olan, yani ışıkların bol olduğu ve koyu olan yerlerde nasıl olacak durum? Bakın şu an Sony'de her şey, ışıkların olduğu yerler çok net. iPhone ışıkların olduğu yerlerde biraz patlama var. Ama iPhone böyle koyu olan yerleri de güzel gösteriyor. Mesela şu binanın daha doğrusu dış cephesi daha güzel gözüküyor. Sony'de HDR olmasına rağmen burası gözükmüyor. Ama ışıklar çok iyi gözüküyor. Düşük ışık testlerinde HDR açık değilken bu kadar iyi gözükmüyordu. Bu ışıklar yüzünden şu binalar falan da güzel gözükmüyordu Sony tarafında. HDR'ı açınca daha güzel gözükmeye başladı. Sony'de HDR açıldığı zaman böyle bir ters ışık yoksa görüntü gerçekten puslu gözüküyor. Tamam, burada da HDR açık ama mesela iPhone'a bakarsanız kadraja her şey belli. Sony'de her şey belli değil. Ama ışıkların olduğu yerler Sony'de daha fazla belli. Ya zevk meselesi artık diyeceğim. Burada tercihler devreye giriyor diye düşünüyorum. Peki HDR açıkken kaç zoom'a kadar çıkabiliyoruz? Sony'de şöyle 3x'e kadar çıkabildik. Netleşecek mi? Şöyle netleşiyor. iPhone'da da 3x'e kadar çıkabildik. Ve zoom kalitesinde de iPhone yani daha iyi gözüküyor ya. Sony'de HDR olmasına rağmen ne yazık ki böyle bir durum var. Çünkü şu an Sony HLG formatında çekiyor. Yani biz bunu çektikten sonra bir bilgisayara atmamız gerekiyor. Bilgisayarda işlememiz gerekiyor. İşledikten sonra aynen iPhone'daki şu cam gibi görüntüyü alacağız diye düşünüyorum. Çünkü format çok farklı şu an Sony'de. Ve bu format dediğim gibi profesyonel insanların işleyeceği formatlar. Benim çok ilgi alanıma girmiyor. Ama sizin için çalışacağım. Ve Sony'nin Pro modunda da HDR var. Şu an otomatik modda HDR'a geçtim. Çünkü profesyonel modlar ne diyoruz? Profesyonel insanların kullanacağı modlar. Bizim gibi böyle bas çek kullanıcılarına hitap ediyor. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine,
I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.